Bak etraftaki bütün güvercinleri topladım yana. Şimdi Eyfel Kulesi hakkında birkaç bilgi vereyim size. Bunun tamamı, şu binanın tamamı bu şekilde geliyor. Buraların tamamı Louvre Müzesi. Şimdi size Louvre Müzesi hakkında bilgileri vereyim. 16 yıl sonra görüştüğümüzü sanan arkadaşımla buluştum. Halbuki 6 yıl önce buluşmuştuk. TL'ye vurunca fazla ama TL'ye vurmayacaksın. 20 lira diyeceksin. Aynen. Kebap. Oh mis. Çok ucuz. Çok güzel kokuyor. Ben yemiyorum. Bir tanesini yiyeceksin Melih lütfen. Bak buraya kadar geldim. Ucuna dilinle dokun. Beğenmezsen tamam. Şu an ekmek bandım salyangozun sümüğüne. Ve herkese tünaydın. Yeni bir haftaya, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bilin bakalım bu hafta hangi şehri tanıtacağım size. Şöyle bir etrafı göstereyim tahmin edebilmeniz için. Bakalım bilebilecek misiniz? Şöyle bir etrafı göstereyim. Tahmin ettiniz mi? Yok. Orası değil. Yanlış tahmin ettiniz. Bu hafta Paris'teyiz. Size Paris'i tanıtacağım. Şu anda saat Paris'te 6'ya mı geliyor? Kaça geliyor? Şu anda saat 5'e gelmiş. Bayağı geç kaldım. Daha yeni geldim şehre. Rötar yaptık bayağı. Zaten çok kısa bir yatımız var. Rötarda yapınca iyice kısaldı. Şöyle 3-4 saatim falan var. Koştur koştur olacak yine bu videoda. Şu an Eyfel Kulesi'nin önüne geldim. Kaldığımız otel havalimanının orada. Eyfel Kulesi'nin buraya metro ile geldim. Gelmem yaklaşık 1 saat 10 dakika falan sürdü. Fiyat olarak da 11 euro tutuyor havalimanından trenle gelmek isterseniz. Dönüşte aynı şekilde toplam 22 euroya gidip gelebiliyorsunuz yani. Park alanı var, çimler var. İnsanlar burada piknik yapıyorlar. Oturup bir şeyler yiyorlar. Şaraplarını içiyorlar, peynirlerini yiyorlar. Şimdi gittim süpermarketten kendime bir şeyler aldım. Sırt çantama koydum. Çimlerde bir yerlerde oturacağım ama birazcık çamurlu duruyor yerler. Yağmur yağmış zaten havaya bakarsanız. Neler yapacağım? Önce Eyfel Kulesi'nin şöyle bir etrafını çekeceğim. Daha sonra diğer tarafına geçeceğim. Oradan harika bir görüntüsü var. Daha sonra Louvre Müzesi'nin oraya gideceğim. Son olarak Notre Dame Katedrali'nin oraya gideceğim. Fırsat olursa çocukluk arkadaşım burada yaşıyor. Kendisiyle mesajlaştık. Onunla bir kahve falan içeceğim. Sonra son trenle artık havalimanının oraya döneceğim. Yarın uçuş var zaten. Şimdi kendime bu çimlerde oturacak bir yer bulayım. Şöyle şuralar güzel gibi. Görüyorsunuz insanlar etrafta böyle aşk falan yaşıyorlar. Gayet romantik güzel bir ortam var burada. Ben yine her zamanki gibi tek başıma geziyorum. Evet kendime oturacak bir yer buldum şimdi. Şöyle bir yere oturdum. Manzaram güzel. Tam karşımda Eyfel Kulesi var. Aldıklarımı açtım şöyle. Prosciutto aldım. 2 tane muz aldım. Su aldım. Biraz daha burada çerez melez var. Güzel bir sandviç aldım şöyle. En çok prosciuttoyu özlemiştim. Asıl buna koştum. Bir yandan da burada Dallas'tan aldığım powerbank'i hatırlıyorsunuzdur eğer videoyu izlediyseniz. Güneş enerjisiyle çalışan onu şarj etmeye çalışıyorum ama şu anda tık yok. Hiçbir ışık yok üzerinde. Çünkü güneş yok. Burada insanlar şu anda orada TikTok çekiyorlar büyük ihtimalle. Şöyle Fransız hanımefendileri giyinmişler güzel güzel gelmişler buraya. Her tarzdan insan var. Benim gibi böyle tek başına oturup video çeken insanlar da var. Böyle ailesiyle çocuğuyla gelmiş bir şeyler yiyen insanlar da var. Romantizm yaşayan, şarap içen insanlar da var. Bayağı renkli bir ortam. Burada vakit geçirmeyi seviyorum. Vaktim olduğu zamanlarda burada 2 saat, 3 saat, bazen 4 saat kaldığım oldu. Alp hatırlar izliyorsan eğer. Bir sürü misafirim geldi. Şunlara bakar mısınız? Bak etraftaki bütün güvercinleri topladım yana. Bir tane daha geliyor. Gel gel. Gel canım hepinize vereceğim. Ne demişler? Ekmeğini paylaşacaksın. Ben de bu arkadaşlarımla paylaşmayı tercih ettim. Ben bu işi çok sevdim valla. Tipe bak. Tipe bak nasıl yiyor. Bir deneme yapmaya karar verdim. Muz vereceğim güvercinlere. Bakalım muz yiyecekler mi? Vallahi yiyorlar. Oğlum ne acısıysınız lan siz. Gel bakayım kaldırabileceğim mi seni? Evet oturduğum yerden kalktım şimdi güvercinleri besledim yeterince. Prosciutto'ma da saldırıyorlardı az kalsın ama prosciutto'mu vermem orası kırmızı çizgim dedim. Şimdi Eyfel Kulesi hakkında birkaç bilgi vereyim size. Bu neden kurulmuş bir defa buraya onu anlatayım kısaca. 1889 yılında Dünya Fuarı için giriş buradan yapılmış. Yani bu aslında giriş kapısı gibi bir şey olmuş Dünya Fuarı'nın. Fransa'da bayağı eleştirilmiş neden böyle bir şey yapıldı diye, ucubeye benziyor diye. Bir diğer adı Eyfel Kulesi dışında Demirbayan, Iron Lady deniyor. Böyle 3 kattan oluşuyor. Şöyle onları kısaca göstereyim. Şu 1. kat, 2. kat ve 3. kat en tepesi. Bu 1. kat ve 2. katta restoranlar var, oturulacak yerler var. En üst katta sadece gözetleme kulesi olarak kullanılıyor. Asansörle çıkıyorsunuz. Yürüyerek çıkanlar da var. Ben hayatımda 2 kere çıktım. İlk çıktığımda daha küçüktüm. Annem babamla çıkmıştım. En üstte tam önümde evlilik teklif edilmişti. Sonra o çift ta en üst kattan merdivenle, biz asansörle iniyorduk. Merdivenle aşağıya doğru iniyorlardı. Asansörden onları görmüştüm. O yüzden merdivenle
inilebildiğini de biliyorum. Belki yıllar içinde değişmiştir tabii. Çok şey değişmiş çünkü. Terör saldırılarından sonra bu camlar geldi. Cam duvar geldi. Artık sadece 2 girişi var. Eskiden de bu metaller falan filan yoktu. Hiçbir şey yoktu. Direkt herkes istediği gibi girebiliyordu. Altında gezebiliyordu. Çok daha rahat, çok daha keyifli bir ortam vardı. Ama maalesef terör saldırılarıyla birlikte bu şekilde kapattılar etrafını. Daha sonra korona geldi. Korona geldikten sonra zaten her şey değişmiş artık. Güzel zamanında yukarıya çıktığım için şu anda hiç kendimi kasıp gidip yukarıya çıkmayacağım. Ama şöyle kısaca bir bilgi daha vereyim. 2015 yılında 7 milyon insanı yukarıya taşımış burası. Burası para ödenilerek girilen, dünyada en çok ziyaret edilen yer şu anda. Şu anda Eyfel Kulesi'nin karşısından bu tarafa doğru ilerliyorum. Bu taraf Trocadero olarak geçiyor. Şu ileride gördüğünüz binanın oradan çok güzel bir gözlem alanı var. Tam olarak Eyfel Kulesi'ne bakıyor. Eğer güzel bir fotoğraf noktası arıyorsanız tam aradığınız yer işte orası. Trocadero'ya geldim şimdi. Korktuğumda başıma geldi. Şöyle görüyorsunuz bu tarafları hep talidata almışlar. Buraları hep kapatmışlar. Şuradan küçücük bir gözlem alanı bırakmışlar. Normalde şuraya kadar gelip buradan çok güzel önünde hiçbir şey olmadan fotoğraf çekilebiliyordu insanlar. Muhtemelen geçicidir diye tahmin ediyorum. Koronayı da birazcık bahane ediyor ülkeler. Yıllardır yapmak istedikleri talidatları, geliştirmeleri yapıyorlar. Onlara da hak vermek lazım tabi. O izleme meydanı bu taraftaydı. Bu şekilde yürüdüm. Burayı buldum. Şu anda tek açık rapçi burası. Krep alacağım şu kızın aldığı gibi. Nutellalı alacağım. Ne kadarmış Nutellalı? 3.90. 4 euro. TL'ye vurmayınca bayağı ucuz geliyor her şey aslında. Nutellalı istedim krebi. Bu şekilde döküyor. Tam önümüzde çevirip üzerine Nutella sürüp sarıp ondan sonra veriyor. Evet, krebimi aldım şimdi. Buraya hızlı bir şekilde gelmek istiyorsanız metro da geliyor tam olduğum pozisyona. Metronun girişi hatta şurada. Ben Eyfel Kulesi'nin oradan çıkmayı tercih ettim metrodan. Önce o tarafı gezip ondan sonra buraya geldim. Şimdi tekrar o tarafa gideceğim. Louvre Müzesi'ne doğru devam edeceğim. Evet, nehir kenarındayım. Yürümeye başladım. Hala Eyfel Kulesi gözüküyor. Gerçi Eyfel Kulesi şehrin her yerinden gözüküyor hemen hemen de. Burada botlar var. Karşı tarafta da var, görüyorsunuz. Bunlar tura çıkıyor, kiralanıyor. Fiyatları da bayağı uygun. Yanlış hatırlamıyorsam 10 euro civarında olması lazım kişi başı. Chicago videosunu izlediyseniz hatırlarsanız orada 50 dolardı kişi başı tekneyle tura çıkmak. Köprü Alexander Köprüsü. Cafcaflı bir girişi var köprünün gerçekten. Ve köprü üzerindeki manzara. Şu anda gün batımı, Eyfel Kulesi. Gerçekten çok güzel bir yere düştük. Cebimden telefonumu çıkartmaya çalışırken paralarımı düşürdüm. Yani aslında bozuk para düşürdüm ama sonra şöyle bir yere baktım. Hesaplayalım kaç para düşmüş. Burada 2 euro var. Burada 4 oldu. 2.25, yani 22 lira düşürmüşüm cebimden bozuk olarak. Üzücü ama gerçek. Vallahi de billahi de geldim sonunda. Şöyle Louvre Müzesi'nin önüne girişi şu şekilde. Giriş aslında bu şekilde değil. Her tarafından girebiliyorsun da böyle bir kapı var işte. Evet, tam karşımız. Hatta burası komple işte Louvre Müzesi. Bunun tamamı, şu binanın tamamı bu şekilde geliyor. Buraların tamamı Louvre Müzesi. Şimdi size Louvre Müzesi hakkında bilgileri vereyim. Yıllar önce, kaç yılında hatırlamıyorum, kale olarak kuruluyor ilk başta. Tabi bu binalar yok o zaman. Daha sonra şehir büyümeye başladıkça kale yetersiz kalıyor. Kalenin bir amacı kalmıyor şehir büyüdükten sonra. Kalenin içinden çıkıyor çünkü şehir artık. Daha sonra burası bir saray haline getiriliyor. Nasıl bizde padişahların sarayları varsa aynı o şekilde kralların sarayı haline getiriliyor burası. Burası uzun yıllar boyunca krallara saray olarak hizmet veriyor. Daha sonra krallardan bir tanesi, adını hatırlamıyorum, kralın bir tanesi burayı saray olarak kullanmayı bırakıp kendine ev olarak Versailles Sarayı'nı seçiyor. Kraliyete ait bir sergileme alanına çeviriyorlar. Daha sonra burası müzeye çevriliyor. Louvre Müzesi oluyor. Bu da Fransız İhtilali zamanından sonra. Louvre Müzesi dünyanın en büyük sanat müzesi. Aynı zamanda dünyada en çok ziyaret edilen sanat müzesi de. Yılın yarısı kapalı olmasına rağmen 3 milyon insan ziyaret etmiş, yanlış okumadıysam eğer. Evet, ne demiştik? Eyfel Kulesi para ödenilerek girilen, dünyada en çok ziyaret edilen yer. Burası da dünyada en çok ziyaret edilen sanat müzesi. Ve dünyanın aynı zamanda en büyüğü. Saat neredeyse akşam 8 oldu şu anda. Ve hala insanlar sırada bekliyor girmek için. Ama akşam 8'de girdikten sonra ne kadar gezebilirsiniz bilmiyorum. Burası Napolyon zamanında Napolyon Müzesi olarak anılmaya başlamış. Çünkü Napolyon içerisini çok genişletmiş. Napolyon askerleri fetihlerden getirdikleri bütün resimler, heykeller burada sergilenmeye başlamış. Ama Napolyon devrildikten sonra bu eserler asıl sahibi olan ülkelere geri iade edilmiş. Bir sonraki yönetimlerde büyütülerek devam etmiş. Total alan 73.000 metrekareden oluşuyor. İnanın ben koştur gezdim ziyaret ettiğim zaman. Yani her resme belki 0,01 saniye falan bakmışımdır. Çoğu resme bakmadan geçtim. Ona rağmen 4-5 saat mi aldı? Şimdi şuradan camdan birazcık gözüküyor. O bedavadan birazcık gördüm içeri.
gelsin tekrar. Yani eğer çok ilginiz yoksa resme ve heykele çok tavsiye etmem ama tabii dünyaca ünlü olduğu için hani buraya kadar gelmişken Louvre Müzesi'ni de görelim demek için ziyaret edilebilir. Bilmiyorum, sizin keyfinize kalmış. Evet, şöyle şu camdan üçgen bütün dünyanın artık bildiği, aklına kazınmış bir görsel. Hala değişmediyse eğer biletler internetten alınıyor. Burada bir tane bilet gişesi yok, görüyorsunuz. Oradan bilet alınmıyor. Öyle bir şey yok. Direkt insanlar biletini online olarak gösterip giriyorlar. Biletin internetten alındığını bilmiyordum. Ben buraya kadar geldim. Bilet gişesi falan yok. Sordum ne yapacağımı. İnternetten alacaksınız dediler. Şurada bir tane kafe var. Şu balkon kısmına gittiğiniz zaman orada Wi-Fi var. Hatta istiyorsanız oturup bir kahve içersiniz. İstemiyorsanız yan tarafından Wi-Fi'ne bağlanıp ücretsiz Wi-Fi var. Oradan biletinizi aldıktan sonra gidip Louvre Müzesi'ne buradan girebilirsiniz. GoPro'm çekebiliyor mu bilmiyorum ama şu anda çok güzel bir görüntü var. Evet, Louvre Müzesi bu kadardı. Umarım faydası olmuştur verdiğim bilgilerin. Şimdi Melis'i bekletmemem lazım. Yaklaşık 18 dakikam kaldı. Buradan yürümem 15 dakika falan sürer. Ucu ucuna yetişeceğim. Şurada 3 dakikalık bir fotoğraf çekilirim. Ondan sonra devam ediyorum. Notre Dame'a gidiyoruz. Şöyle karşımda Notre Dame'ı görüyorsunuz. Hala restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2019 yılında, bilmem hatırlar mısınız, haberlere çıkmıştı. Dünyanın her yerinde konuşuldu. Restorasyon sırasında yangın çıkmıştı. 15 saat boyunca yandı burası. O arka tarafı komple kül oldu. Şimdi restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2024 yaz olimpiyatlarına yetiştirmeye çalışıyorlar. 2024'ün Mart ayında biteceği söylenmiş. Louvre Müzesi en çok ziyaret edilen sanat müzesi demiştik. Burası da Paris'in en çok ziyaret edilen yapısı. Tarafına bak, Melis selam ver herkese. He? 16 yıl sonra görüştüğümüzü sanan arkadaşımla buluştum. Halbuki 6 yıl önce buluşmuştuk. Hepsini silmiş. Kaç kere buluştuk hem de. Hepsini silmiş. Teşekkür ederim canım. Çok sene geçti. 16 sene oldu Egemen. Olmadı. 6 yıl önce birlikteydik ama neyse, tamam, beni silmişsin sen. Tamam. Seni siler miyim ya? Canım Şey dedi, ya. git dedi, 9 yıl sonra geldi. 16 yıl olsun dedi. Tamamlayalım aynen. Tekrar açılacakmış yaz olimpiyatlarında diyorlar. Yani öyle sen diyorlar diyorsun ama. ki 10 yıl. Onlar Burada diyorlar. iddiaya girelim, yemeğine Paris'te. Tamam. 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 Euro 10 oldu bak, ona göre. Ben euro ile maaş alıyorum. Ooo, lafa gel. Tamam, güzel. Arka euro ile maaş almak çok ayrı bir şey ya. Hepsi kiraya gidiyor. Evet, etrafını kapatmışlar. İçine giremiyorum. Diyecek, Assassin's Creed diye bir oyun var, biliyor musun? Evet, onu 3 boyutlu yaptılar tekrar. Sen de mi orijinal. duydun onu? Aynen. Evet. Assassin's Creed oyununda burası var. Hatta ben oyunu oynadım. Bunun her yerini gezdim ben yani. Aynen. İçi falan çok güzel. İçini falan Birebir biliyorum yani. yaptılar. Aynen. Eğer Yani içini merak ediyorsanız oyunu indirin, içine girin arkadaşlar. Çünkü oyundan alıp aynı şekilde restore ediyorlar. O kadar birebir oyundaki hali. Ya AutoCAD'de yapsalar bu kadar olmaz. Girip bakabilirsiniz. Notre Dame bu kadardı. Ben acıktım. Biz yiyeyim. Canım ne çekiyorsa onu yiyeyim. Salyangoz. Gerçekten. Escargot. Evet, menümüzü bulduk. Şöyle bir yere oturduk. Le Depart Saint Michel. Le Depart Saint-Michel. Le Depart. Depart olacakmış. Fransız arkadaş. Krep yedim ben sen gelmeden, biliyor musun? Güzel. Evet, nereye oturacağız? Şurası iyi. Soğan çorbası diyor Melis. Çok iyi diyor. Tavsiye edebileceğim tek şey Fransa'da diyor. Soğan çorbası içiyorum. Soğan çorbası ve salyangoz Yarın diyoruz. gitmeden de croque monsieur veya croque madame ye. Yarın 5'te gidiyorum, yiyemem. Soğan çorbası 9'muş. Kargoda da 12,5 görüyoruz. Yani 20 liraya buradan çıkıyoruz. Tabi TL'ye vurunca fazla ama TL'ye vurmayacaksın. Vurmayacağız. 20 lira diyeceksin. Aynen. Kebap. Oh, mis. Çok ucuz. Sudan ucuz. Bakalım nasıl sipariş verecek şimdi Fransızcasıyla, Alors, dinliyoruz. pour monsieur, est-ce qu'on peut prendre un soupe à l'oignon et avec des escargots de 12. Merci. Vay arkadaş, ne oldu az önce ya? He? Hiç Türk olduğunu anlamazsın yani, öyle bir Ay konuştu. öyle bir anlıyorlar ki. Hadi canım. Nasıl anlar ya? Ben anlamadım. Sen Türksün çünkü. Ederim. Gerçekten çok geliştirmişsin kendini. Bu bilgileri kaçırmak istemiyorum ya. Arkadaş diyor ki 12 1200 euro. 1200 euro kira veriyormuş. Yani 13.000 lira. Maşallah. Seni bulurlar bak. Vallahi seni bulurlar. Arkadaşlar bütün kazandığım kiraya gidiyor. Vallahi bulursanız da yok param yok. Çok parası var. Çok parası var. Paris'e geldiğinizde Melis'i bulun. Ne istiyorsanız ısmarlasın size. Karnınızı doyurur, geri yollar. Yok 25 değil de canım. Yok gerçekten 25 metrekare 12 metrekare steril. Nasıl ya? Fransa İnterneti bitmiş. falan içinde. O yüzden diyorum Avrupa ya. harbiden bizi kıskanıyor burada. Avrupa bu konularda gerçekten bizi kıskanıyor. Evler çok güzel Türkiye'de. Thank you. Merci. Merci. Thank you yok. Merci var. Soğan çorbası. Üstündeki. Üstündeki kaşar peyniri gibi bir şey. Çok güzel kokuyor. Wow. Ama işte günün
şeyi bu. Anlam ve önemi. Evet, günün anlam ve önemi. İzmir'den buraya gelmemin sebebi işle alakası yok, tamamen. Dedim salyangoz yemek istiyorum, Paris'e gideyim bari. Alp'i bilmiyorsun, benim en yakın arkadaşım. Yıllar önce, 10 yıl önce falan Paris'e gelmiştik. İçine ekmek banmaya başladık. Garson uzaktan böyle bakıyor. Ne yapıyor bunlar diye. Ben Egemen'i izleyeceğim. Bugün salyangoz yediğin gün. Herkes salyangoz yemeni istiyor. Neden istiyorsa. O herkes kim ve niye istiyor ama. Ben yemiyorum. Bir tanesini yiyeceksin Melis, lütfen. Bak buraya kadar geldim. Bir tanesini böyle tuttum. İçinde eti var. Eti görüyorsun. Şimdi bak içinde eti var, tamam mı? Niye çıkartamadım ya? Belki salyangoz da yenmek istememiş. Yenmek istemiyor galiba. Geliyor kopartmadan. Şöyle, evet, harika. İşte bu. Görüyorsun. Olay budur. Melis, şunun güzelliğine bir bak. Allah aşkına şunun güzelliğine bak. Ucuna dilinle dokun. Beğenmezsen tamam. Ucuna dilinle dokun. Beğenmezsen tamam. Nasıl tadı? Ve ekmek banacağım ya. Ekmeğini bağlı. Yani sümüğüne ekmek banacağım şimdi. Şu an ekmek bandım salyangozun sümüğüne. Sen nehri Paris'i ikiye bölen nehir. Tamam, Eyfel'in oradan geçen işte. Eyfel'in Tamam, oradan okey. geçen, buradan da geçen. Komple buralar hepsinden Buralar geçiyor. komple sen nehri. Buralar eskiden var ya. Metro burası mı? Burası metro, 4. halı. Ha, ama biz R'ye gideceğiz değil mi? Nereye bineceğiz? Tamam. Teşekkür ederim buraya getirdiğin için. Neydi adı? Le Depart. Le Depart. Le Depart Saint Michel. Tamam. Melis sağ olsun. Beni çok güzel bir yere getirdi. Salyangozumuzu yedik. Akşam oldu artık, GoPro zaten çekmiyor. Notre Dame'ı yine ışıklandırıyorlar ama. Diyorlardı, yeni başladı. Güzel. Evet, Paris gezi. Tam bir gezinin daha sonuna geldik. Diyordum ki orada şarjım bitti tabii ki yine. Sonra Melis'le vedalaştım. Trene bindim. Otelin oraya geldim. Bu sırada GoPro'yu powerbank'e bağladım. Birazcık şarj oldu. Evet, Paris bu kadardı. Bu haftalık videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Orada abone ol tuşu var. Abone ol tuşuna basıyoruz, abone oluyoruz. Evet, önümüz hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. O yüzden ona bir daha düştü. Ne oluyor lan? Bütün param düştü. Anda... Ne oluyor abi? Savaş çıktı ya. Abi video çektirmiyorsunuz. Her ülkede aynı şey mi olur ya? Evet, şu anda kesinlikle görülmesi gereken bir yere daha geldim. Neydi oranın adı? Surgo Sader. Evet, yolun devrik cümle oldu. Nasıl anlatabilirim ki onu? Notre Dame Katedrali'nin oraya gideceğim.